Şu bir gerçek ki evrenimizin kendiliğinden oluşmuş olma ihtimali olasılık hesaplamalarına göre de çok düşük. Bu muazzam işleyişin kaostan doğduğunu söyleyen bağnazlar aramızda ve son 300 yıldır bu düşünceyi dünya toplumlarına empoze etmeye çalışıyorlar. Kaostan düzen fikriyle hareket ediyorlar. Fakat bu düzen pek de böyle değildir. Yaratıcımız Allah gönderdiği her elçiyle insanlara öğütler vermiştir. Bizim yeryüzü denen bu üçüncü boyutta bulunmamız ise Adem ile Havva'nın kandırılması sonucu cennet titreşiminde kalamamalarındandır. Çocuklarından bazıları tekrardan bu cennet titreşimine yükselmek için Rabbin öğütlerini uygulamış, çoğunluğu ise ya bu sistemi hiç anlamamış ya da bazı bağnazlar gibi her zaman asi olarak kaos yaratmıştır. İşte böylece insanoğlunun bu alemdeki üçüncü boyuttaki macerası ta ki mahşere bu boyutların kapanacağı nihai sona kadar başlamıştır. Herkese merhaba. Bu videoda boyutlardan bahsedeceğim. Bu ikinci videodur. Eğer bu videoyla geldiyseniz lütfen bu videoyu izlemeden ilk videoyu izleyiniz. Yoksa bu videoda anlattıklarıma çok ön yargılı yaklaşacaksınız ve hiçbir şey anlamayacaksınız. Zaten ilk video 10 dakikalık bir video. Onu izledikten sonra bu videoyu izleyiniz. Bir de şöyle bir şey daha var. İlk videoyu izleyip hiçbir şey anlamadığınız için bu videoyu da izlememezlik yapmayınız. Çünkü oradaki anlattıklarımın açılımıdır bu video. Sadece bu videoyla kalmayacak, çok daha detaylı bilimsel açıklamalar üzere, manevi açıklamalar üzere videolar yapmam gerekecek. Bunu anlatabilmem için. Bu videoda size binlerce insan ya da yüzlerce insana bunu izleyenler kaç kişi olacaksa artık onların her bir sorusuna doğal olarak cevap veremeyeceğim için tek düze halinde anlatıp gitmem gerekecek bu videoyu. Ve herkesin anlayabilmesi de pek mümkün değil. Çünkü termodinami yasası, izafiyet teorisi, sicim teorisi gibi bilgileri bilmeniz gerekecek. Fakat bu bilgileri bilmeyen insanlar için de açıklayabilecek bir dil kullandım. Düz bir dil kullanmaya çalıştım bu videoda. Dım diyorum çünkü ben bunu çoktan seslendirme yaptım. İzleyeceğiniz videoyu çoktan çektim, bitirdim. Kur'an ayetleriyle bu boyutları ispatladım ve bilimsel açılardan da Kur'an ayetlerini ispatladım. Bilimsel açıklamalarla bu boyutların nasıl çalıştığından bahsettim bu videoda seslendirmede. Diğer serilerde de daha detaylıca bilimsel olarak bu boyutlara değineceğim. Çok da vaktinizi almadan lütfen ilk videoyu izleyin ve sonra buradan kaldığınız yerden devam edin. Video başlıyor. Bir önceki videoda boyutlardan kabaca bahsetmiştim. Bu videoda ise Rabbimizin evreni yaratım biçiminden, yani Kur'an'da 9 ayet ile sıkça vurgu yaptığı 7 kat gök nedir? Bu boyutlar nedir? İnsanlık bunun neresindedir? Bilim bunlar için ne diyor ve biz bu boyutları aşabilir miyiz ya da buraları nasıl kullanırız? Bunlara değineceğim. Şunu belirtmem gerekli ki bu konuyu bir videoda anlatmak çok zor. Ancak birebir karşımda olduğu zaman kişiler aktarabiliyorum. Bu boyutları kavradığı zaman kişi hayat amacını anlar. Rabbimizin Ademoğlunu neden yarattığını, bu dünyadaki rolünün ne olduğunu ve bu dünyada neden var olduğunu anlar. Bunu anlayınca bu bilgiyle artık eskisi gibi olamaz. Bu anlama insana ağırlık verir. Rabbin bize yüklediği misyonu anlar ve geri dönüşü olmayan bir tefekküre girer. Rabbime hamdolsun bu ilmi bize nasip etti. Ahir zamanda şu masum insanlığın içine düştüğü bu durumdan çıkmaları için benim gibi bir genç insana dahi bu bilgileri açtı. Deccal'in fitnesine karşın bu ilimler birçok insana aktarılacaktır. Rabbini bilen kendini bilir. Ne olduğunu hatırlar, 3-5 tane çapsıza boyun eğdiğini görür ve kendi kalıbından utanır. Ademoğlu Rabbin halifesidir. Peki halife nedir? Padişahın emriyle hükmeden, onun namı ile işleri yürüten kişidir. Ne olduğunuzu hatırlamak istiyorsanız kulağınızı açın ve beni dinleyin. O zaman hadi başlayalım. Allah boyutlardan 9 ayette bahsetmiş ve Rahman suresi 33. ayette ise bir sınır olduğunu,
bunu aşmaya çalışacaklarını bildiği için o sınırı belirtmiştir. Bu sınır nedir? Biz biliriz. Biz bu insanların içinde bulunduk. Bana inanın, bu insanlar tam bir şizofrenler. Hayır, şaka değil. Gerçek anlamda tam bir şizofrenler. Evangelizm ve Siyonizm düşüncesi, Kabbala'nın verdiği bazı metafizik güçler ile bilimsel araştırmaları birleştiriyorlar ve bu sonuçlar ile astrolojik hesaplar yapıp geleceğe dair vizyon belirliyorlar. Bu insanların 10, 25, 50, 100 ve 1000 yıllık planları vardır. Bilenler bilecektir. Resmen yaratıcıya meydan okurcasına maddeye hükmedecek planlar yapıyorlar ve bilimsel araştırmaların sonuçlarını kendileri dört gözle bekliyorlar ki öte gezegenlere gitmek için, hatta çok daha uçuk bir şeyden bahsedeyim, zamanda yolculuk yapabilecek teknolojiyi elde edebilmek için bu tür projelere destek veriyorlar. Buraya kadar anlattıklarımı, bu bazı konuları komplo teorisi olarak algılıyor olabilirsiniz. Olabilir, saygı duyuyorum. Madem öyle, ben kendi konuma geçiş yapayım. Bunlara inanmak istemeyenler inanmasınlar. Biz bunlarda hemfikir olduğumuz için size bahsetmek istedik. Ben o zaman kendi teorime, kendi bulgularıma giriş yapayım ayetler ışığında. İlk videoda zaten bazı temel konulardan bahsetmiştim. Sistemden kısaca bahsetmiştim. Onu izlediğinizi varsayıp devam edeceğim bu videoya. İlk ayetle şöyle başlayalım. Bakara 29. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra semaya yönelip onları 7 kat gök olarak tamam tanzim eden odur. O her şeyi hakkıyla bilendir der bu ayette. Bu ayetteki yeryüzü kısmı 3. boyuttur. Anlatarak gideyim, teoriden bahsederek gideyim. Siz de benim bakış açımla görmüş olasınız. Yeryüzü denilen yer 3. boyuttur. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Diyelim biz dünya gezegenindeyiz. Bu yeryüzünü, yani 3. boyutu Mars olarak da algılayabilirsiniz. En yakın komşumuz olan Andromeda galaksisi olarak da algılayabilirsiniz ve diğer galaksiler olarak da algılayabilirsiniz. Hatta bu galaksileri içinde barındıran kümeler olarak da anlayabilirsiniz. Kümelerden bir önceki videoda birazcık bahsetmiştim. Burada hiç giriş yapmayacağım. Devam ediyoruz diğer ayete. İsra 44. 7 gök, yer ve bunlar içinde bulunan herkes Allah'ı tesbih eder. Bakın burada bir araya girmek istiyorum. Parantez açacağım. 7 gök, yer ve bunlar içinde bulunan herkes diyor. Şöyle bir bilgi vardır değil mi İslam'da? 20.000 alem, 18.000 ya da 20.000 alemden bahsedilir. Bu alemlerin içinde yaşayan varlıklardan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bu 7 gök denilen kısımlar Rabbin yarattığı diğer boyutlardır. Hani ben dedim ya, yeryüzü 3. boyut. Bu 7 kat gök dediğimiz sayıyı, katı ilk katman olarak yeryüzü olarak alacaksınız. 3. boyuttan evvel olan 2. boyut, 1. çizgi boyutu olarak başlamayacaksınız. Çünkü hitap edilen yer yeryüzünden itibaren olduğu için ilk sayıyı buradan almanız lazım, ilk katmanı. Yani yeryüzü 3. boyut ilk 1. katmandır. Biz de yeryüzünün 3. boyutun varlıkları olarak insanoğlu ve diğer beşer hayvanlar olarak burada yaşarız. Diğer boyutların da kendine has varlıkları vardır. Onlardan detaylıca bahsedeceğim. Belki bu videoya sığmayabilir. Sonraki videolarda çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın, bu konu öyle bir konu ki anlaması çok zor ve anladığınızda gerçekten size ağır gelecek. Ve hala şu an 1. videoda yaptığım giriş gibi hala giriş yapacağım ben bu videoda. Anlatmak çok zor. Çok detaylara girmek lazım. Bunun üzerine seminerler düzenlemeyi düşünüyorum. Biz kaldığımız yerden devam edelim. İsra suresi 44'ü tekrardan baştan okuyorum. 7 gök, yer ve bunlar içinde bulunan herkes Allah'ı tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. Şüphesiz ki o ceza vermekte hiç acele etmeyen ve çok bağışlayandır. Bakın burada şöyle bir şey diyor. Siz onların tesbihlerini anlayamazsınız diyor. Tabii ki biz 3. boyutu varlıkları olarak bizim gördüğümüz ışık
türevleri mesela mor ötesi ışıkları, gama ışınlarını, kızıl ötesi ışınlarını biz göremeyiz. Uzun dalga boyuna ait ışıkların çoğunu göremeyiz. Ya da çok kısa dalga boylarına ait ışıkları göremeyiz. Görsek de gözümüze zarar verir. Biz belli bir frekansta, bir aralıkta dalga boylarına sahip ışıkları görebiliriz. Bu sesler için de geçerlidir. Diğer 3. ayetle devam ediyoruz. Mümin suresi 17. Şu da bir gerçek ki sizin üzerinizde tabaka tabaka 7 kat gök yarattık. Şüphesiz biz yaratmaktan da bütün hususiyetiyle yarattıklarımızdan da habersiz değiliz der. Diğer ayette Mümin 86. Onlara peki 7 kat göğün Rabbi ve büyük arşın sahibi kimdir diye sor der. 5. ayetimiz Fussilet 12. Böylece onları 7 kat gök olarak 2 günde yarattık. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Ben dünyanın 6 günde yaratımıyla alakalı bir teorim, bir fikrim var. Fakat ona burada değinmeyeceğim. Burada ben de bu ayetle ilk defa karşılaştım. Daha henüz yeni karşılaştım. Araştırmalarım devam ettiği için. 2 günde yarattım kısmını açamayacağım şu an için. Bunun üzerine düşünce yapıp, araştırma yapıp bundan daha sonra bahsedeceğim inşallah. Devam edelim. Böylece onları 7 kat gök olarak 2 günde yarattık ve her bir göğe vazifesini bildirdik diye devam ediyor. Buraya bir parantez açacağım. Her bir göğe vazifesini bildirdik derken öğreterek gidelim. Bu boyutlarda 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. Araf boyutu arasındaki her bir boyut bizim 3. boyutumuz olan yeryüzü yani madde alemine bildiğimiz atomlara enerjisini, kütlesini, hacmini, ağırlığını ve istikrarını kazandırır, iradesini verir. Yani her bir göğe vazifesini bildirdik derken bu boyutların işleme biçiminden bahsediyor. Her bir üst boyut alt boyuta destek verir. Kendi iradesini, kendi yasalarını belirlemesi için destek verir. Her bir göğe vazifesini bildirdi. Buradan itibaren devam ediyoruz. Dünya göğünü de kandillerle süsledik ve onu bozulmaktan koruduk. İşte bu kudreti daima üstün gelen ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Fussilet 12. Burada dünya göğünü kandillerle süslediği herhalde açmama gerek yok. Tahmin edebiliyorsunuz. Yıldızlar ve güneş. 6. ayetten devam ediyoruz. Talak 12. 7 göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Kainatın işleyişi ve varlıkların hayatları ile ilgili ilahi buyruklar bunlar arasında iner durur ki böylece Allah'ın her şey üzerinde mutlak kudret sahibi olduğunu ve yine Allah'ın ilmiyle de her şeyi kuşattığını bilesiniz. Bu ayeti de açarak gidelim. 7 göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır. Bu kısımda şöyle bir bilgi vereyim size. Hermetik düşünce vardır. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır denir bu düşünceye göre. Fakat bu böyle değildir. Bunu en son dediğim Rahman suresi 33'te anlayacaksınız neden böyle olmadığını. Evet, yukarıda ne varsa aşağıda o vardır fakat birisi hariç. Bu arada burada kullandığım dil ağır bir dil. Birçok insan bilimsel bilgilere, verilere sahip olmadığı için bu kuantum alemi üzerinde, sicim teorisi üzerinde, termodinamik yasası üzerindeki bilgileri detaylıca bilmediği için demek istediklerimi anlayamayacaktır. Bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Kendi araştırmalarınızı yapmanız lazım ki beni anlayabilirsiniz. Fakat bu bilgileri bilenler zaten beni çok iyi anlayacaktır. Buradaki açıklamalarımda hem ezoterik açıdan öğretiler ile yorumlama yapıyorum hem de bilimsel açıklamalar ile, bilimsel bilgiler ile öğreti yapmaya çalışıyorum. Tekrardan bu ayet üzerinde devam ediyoruz. Kainatın işleyişi ve varlıkların hayatları ile ilgili ilahi buyruklar bunlar arasında iner durur ki böylece Allah'ın her şey üzerindeki mutlak kudret sahibi olduğunu ve yine Allah'ın ilmiyle de her şeyi kuşattığını bilesiniz diyor Talak 12'de. Bakın burada şöyle bir şey var. Kainatın işleyişi, varlıkların hayatları ile ilgili ilahi buyruklar
bunlar arasında iner diyor. Buradaki 9. boyutun üstündeki cenneti âlânın üstünde bulunan Allah'ın bizzat kendisinin makamının olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Miraç hadisesinden bunu biliyoruz. Allah kendi zatı sıfatı bizzat kendisi tüm bu cennet-i âlânın da üzerinde olan zamandan mekandan münezzeh olan Allah işte bu şekilde zamandan ve mekandan münezzeh oluyor. Hatırlayın, cennetle alakalı bilgiler, cennette zaman olmayacak denir. Ne isterseniz olacak denir. Bu gibi bilgiler vardır. Allah'ın olduğu makam cennete iradesini, yasalarını veren bizzat kendisidir ve diğer tüm boyutlara tabii ki de hepsini kuşatan Allah'ın bizzat kendisidir. İşte bu boyutlar arasından mesela siz dua ettiğiniz zaman işte çekim yasasını burada anlayacaksınız, öğreneceksiniz şu an. Siz bir şey istediğiniz zaman yeryüzünde olduğunuz için, burada yaşadığınız için siz buradan bir dua gönderdiğiniz zaman bu boyutlardan, bu boyutların melekleri vasıtasıyla, görevli melekleri vasıtasıyla bu boyutların kendine has yasaları vardır, zaman dilimleri vardır. Buralardan geçerek Allah'ın bizzat kendisine ulaştırılır. Hatta bilirsiniz ki bu dualar gök ve arş arasındaki melekler ile bunlar vasıtasıyla Allah'a iletilir. Dua kapıları açılır, dua kapıları kapalıdır gibi bilgileri biliyorsunuz. Bilirsiniz ki İslam'da geceler vardır. Nedir bu geceler? Miraç gecesi gibi özel kandiller vardır. Bu geceler Allah'ın insanoğluna, İslam'a hediye ettiği, başka hiçbir dinde bulunmayan, hiçbir zaman dünyaya verilmemiş özel günlerdir, özel gecelerdir. Bu gecelerin enerjileri çok yüksektir. Allah bunu bize hediye etmiştir. Peygamberimizin hatırına, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına bu geceleri İslam ümmetine, bu insanlığa hediye etmiştir. Onun hatırına o gece bu boyutlardaki kapılar, yani bizim bildiğimiz dua kapıları diye nitelendirdiğimiz bu kapılar boyut kapılarıdır. Bu kapılar açılır. Bu enerjiler sonuna kadar size açılmıştır. O gece ettiğiniz dualar direkt ve en hızlı bir şekilde ulaşır. Fakat siz bunun farkında olmadığınız için birçoğunuz bunu nasıl kullanacağınızı size unutturdukları için siz bu duaları ederken şüpheyle edersiniz. Bilimsel altyapısını bilmediğiniz için, yani hakikate haiz olmadığınız için, bu duaların kabul olacağını şüpheyle ettiğiniz için bu dualarınız ya gecikir ya olmaz, yani olduramazsınız. Bakın siz Allah'ın Ademoğlu dediği, halifem dediği, yeryüzünün halifesi dediği ırksınız. Bunun bir kere farkına varmanız gerekiyor. Yani buradan şunu anlamamız gerekiyor. Biz yaratılmışların en üstünü nasıl olabiliriz? Bunu anlamamız gerekiyor. İşte bu şekilde en üstünü olabiliyoruz. Diğer tüm boyutlardaki varlıklardan, alemlerden, o 20.000 alem ya da 18.000 alem denilen o alemlerden nasıl üstün olabiliyoruz? İşte bu şekilde üstün olabiliyoruz. Allah bizzat kendisi Adem Aleyhisselam'a, Ademoğullarına halifelik makamının ucunu açık bırakmıştır. Ancak bizim içimizden evliya dediğimiz, veliullah dediğimiz güzel insanların kendi içlerine dönerek ulaşabildikleri, bakın içlerine dönerek diyorum. Bu boyutlar yukarıda değil, uzayda değil. Bu boyutlar atom altında. Biz de her birimiz bir atom olduğumuz için ya da daha da ileri gidersek fotonlardan, yani ışıktan oluştuğumuz için bu boyutlar atomun altındadır. Gökyüzüne bakmayacaksınız. Bulutlara değil, içinize bakacaksınız. Bu boyutlar sizin içinizde. Atomun altındaki bir boyuttan bahsediyoruz burada. Yani modern adıyla kuantum alemi denilen kısımdan bahsediyoruz. Atomun üstünden değil, içinden bahsediyoruz burada. Sizin bu boyutlara sirayet etme yetkiniz var. Halifelik makamı verildi diyorum. Nasıl? Ulu Cami'nin açılışına gidelim. Somuncu Baba. Ne yaptı Somuncu Baba Ulu Cami'nin açılışında? Öyle bir hutbe okudu ki 7 makamda sonuncusunu ancak kendi anladı, değil mi? Bundan ayrıca hikayeler kısmında, hikayeler serisinde bahsedeceğim. Henüz başlatmadım. Bu ilk olarak Ulu Cami ile başlatmayı düşünüyorum. Yani bildiğiniz gibi Somuncu Baba bir orada keramet göstermiştir. Her kapıdan çıkan elini öptüm demiştir. Bilen bilir, bilmeyen kendisi internetten baksın, öğrensin. Her kapıdan çıkan ben Somuncu Baba'nın elini öptüm demiştir. Peki nasıl oluyor? Orada 3 kapı var. 3 kapıdan da çıkan
insanlar somuncu babanın elini nasıl öpebiliyor? Bir insan tek bir yerde olabilir değil mi? İşte bakın bu boyutlarda 8. boyut dediğim yer, zaman diye nitelendirdiğim yer, yani ışığın da ötesinde, ilerisinde olan yer zaman, ancak Allah'ın izni dahilinde aşılabilir. Zamana hükmedemezsiniz. Zaman çok farklı bir boyuttur. Zaman kavramı çok farklı. Allah'ın kaderin içerisinde bulundurduğu, kaderin yazıldığı, kaderin çizildiği kısımdır, boyuttur. Kader orada yazılır, çizilir. Yeryüzünün kaderi orada belirlenir. Yani şimdi anladınız mı? Siz dua ettiğiniz zaman 8. boyuta sirayet eder dualarınız. Orada belirlenir, orada bekletilir. Der ki Allah, kulum bu duasında ısrarcı mı? Bunu istiyor mu? İstemeye devam ediyor mu? Benim ona yolladığım sınavlar içerisinde, benim ona öğretmeye çalıştığım olaylar içerisinde hala bu duasında ısrarcı mı? Bunu istiyor mu? Bu dünyalık ya da ahiretlik ne istiyorsanız artık. Bunda ısrarcı mı der. Bu boyutta bunlar işlenir. Eğer siz bunda hala ısrarcıysanız bu dualarınız eninde sonunda gerçekleşir. Bunun zamanını da, yerini de, mekanını da saf iradenin kendisi olan zamana da hükmeden Allah bizzat kendisi belirler. Ve işte burada dediği bu boyutlar, yani bu gökler arasında akıp giden iletişimden bahsettiği yer burasıdır işte. Buradaki, bu boyuttaki görevli melekler sizin dualarınızı ve isteklerinizin yerini, zamanını belirleyen yasaları meydana getirir yeryüzündeki. Hani karşınıza çıkan tevafuk şekilde gelişen olaylar var ya, hani dualarınızın kabulünün nasıl da böyle yeryüzünde bütün evrenin sizin ettiğiniz o duaların kabulü için resmen çabaladığını gördüğünüz yer, olaylar var ya, işte bu boyutlarda işlenir ve sizin önünüze konur. Ama işte insanlardan pek çok azı bu hakikati, bu maneviyatı görebilecek kapasitededir. İşte bunu görebilmek için Allah'ın ilk dediği ayete bakmak lazım. Ne diyor ilk ayette? İkra, yani oku. Ve ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bakın bu yaratan Rabbinin adıyla oku kısmına yönelmemiz gerekiyor. Burayı anlamamız gerekiyor. Buradaki cümlelerin derinlemesine araştırılması ve anlanması gerekir. Ne demektir yaratan Rabbinin adıyla oku? Bakın, bilim hepimizde var. Bilim Hristiyan'da da var, Musevi'de de var, İslam coğrafyasında da var, Müslümanlarda da var. Tüm dünyadaki insanlarda var. Neden? Çünkü Allah adildir. Allah'ın adıl sıfatı vardır. Allah yarattığı tüm kullarına adildir. Çalışana verir, isteyene verir. Fakat burada yaratan Rabbinin adıyla oku dediği yer şu. Bakın bugün dünya üzerindeki son 300 yıldır işletilen bilim insanlığın pek de hayrına işlemiyor gibi duruyor. Zaten birçok komplo teorisi diye nitelendirilen araştırmacılarımızın söylediği, anlatmaya çalıştığı yer tam da burası. Bu bilim insana fayda vermiyor. Bu bilim deccalizm diye nitelendirdiğimiz bilimdir. Yani bilimi kendi çıkarları üzerinde kullanmaya çalıştıkları için, negatif yönde kullanmaya çalıştıkları için, yani Allah'a asi gitmeye çalıştıkları için bilimde onlara, yani aslında hepimize, bize gereğini yapıyor. Bize zarar veriyor bu şekilde kullandığımız için. Bilimi Allah'ın bize öğrettiği gibi, yani yaratan Rabbinin adıyla oku derken onun namıyla, onun istediği şekilde kullanmamızı söylüyor işte. Bu şekilde kullandığımız zaman bilim bize fayda verir. Bunu şu şekilde de açabiliriz. Bu bir ilimdir. Yani yaratan Rabbinin adıyla okuyu ilmen olarak da anlayabiliriz. Musevilikte Kabbala vardır. Kabbala'nın karşılığı İslam'da havastır. Havas ilmidir. Havas ilmini siz isterseniz iyi yönde de, yani metafizik olarak iyi yönde de kullanabilirsiniz. İsterseniz kötü yönde de kullanabilirsiniz. Bu tamamen metafizik işlemlerde sizin ne yaptığınıza ve bunların sonucunda sizin ne beklediğinize bağlıdır. Havas ilmi de, Kabbala ilmi de bu şekilde çalıştırılabilir. Tabii ki dünya üzerinde bunlara girmeyeceğim burada ama dünya üzerinde yapılan işlemlerin arkasında bu tür metafizik olaylar vardır. Biz bunları biliyoruz. Siz bazı ritüellerle şeytandan da
iblislerden yani cinlerden de bilgi alabilirsiniz. Yani rahmani boyuttan da bilgi alabilirsiniz. Negatif boyuttan da bilgi alabilirsiniz. Fakat hangisinin işleyeceğine, çalışacağına tabii ki de bu boyutların, bu sistemin sahibi olan Allah karar veriyor. Başınızı da çok fazla şişirmeden diğer ayetlere geçeyim artık. Mülk suresi 3. ayet. 7 kat göğün birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Bu ayeti açmaya gerek yok. Bu gayet bu bilgilerden sonra anlaşılır ve görülebilir bir ayettir diye düşünüyorum. 8. ayete geçelim. Nuh 15. Hem görmez misiniz? Allah 7 göğü nasıl birbiriyle tam uyumlu, mükemmel bir ölçüyle ayarlamış, tabakalar halinde yaratmıştır. Bunu da açmaya gerek yok. Bu kadar bilgiden sonra devam edelim. Sonuncu ayete gelelim. 9. Nebe 12. Üstünüzde 7 kat sapasağlam gök bina ettik der. Nebe suresi 12. ayette. Peki işte geldik şimdi asıl yere. Rahman suresi 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. İşte bu ayetleri okurken aralara girip bazı açıklamalar yapmamın sebebi sırf bu ayeti bir miktar da olsa anlatabilmekti. Bakın burada diyor ki tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz diyor. Göklerin ve yerlerin sınırlarını. Hatta sadece bize de değil, cinlere de söylüyor aynısını. Bakın cinler 4. boyut varlıklarıdır. 4. boyut bizim bir üst boyutumuzdur. Biz burayı göremeyiz. Algılayabiliriz bir miktar ama çıplak, yalın gözle göremeyiz. Metafizik olarak algılayabiliriz. Bu 4. boyut. Bu ayeti açmadan önce bu 4. boyuttan ufacık bir bahsedeyim. 4. boyutun varlıkları yani bazıları diyeyim hatta toplumda cin diye bilinen varlıklar genelde tahmin edilen, kafada canlandırılan şekliyle olmaz. Cin Arapçada yabancı demektir. Arapça manası yabancıdır. Yani bilinmeyen, tanınmayan, tanımlanamayan varlıktır. 4. boyutun çok çeşitli varlıkları vardır. Bunlar çeşit çeşittir. Bu 4. boyutun varlıklarının yapısı şu şekildedir. Allah da zaten bunu bu şekilde söylüyor. Cinleri dumansız ateşten yarattık der. Peki insanoğlu topraktan yaratılmıştır. Dumansız ateşin yapısına bir bakalım. Dumansız ateş elektriktir. Bir tür elektriktir. Bir tür ateştir, ışıktır. Ama ben bunu elektrik olarak nitelendiriyorum. 4. boyutu. Biz elektriği gözümüzde görmeyiz değil mi? Göremeyiz. Elektriği görebilmemiz ancak bu dünya üzerindeki tezahürü ile gerçekleşir. Bu dünyada nasıl etkileşime girer, tezahür eder? Siz elektriği kızıştırdığınız zaman yani elektrik çakması olarak gördüğünüz o mavi ışımalar atmosferimizde bulunan yanıcı gazlarla etkileşime geçtikleri için bir kıvılcım çıkartırlar. Bakın ne diyorum? Cümlenin içinde saklı zaten. Etkileşime geçtikleri için atmosferimizle. Yani bu yüzden teserat, kümeler deniliyor bu boyuta. Biz 3. boyut aleminde yaşadığımız için bir üst boyutlar ya da yanımızdaki, berimizdeki, köşemizdeki boyutlar her zaman teserat diye kümeler halinde geçerler. Bunların bir kısmı elektriktir, bir kısmı fotondur, ışıktır, gamadır, kızılötesidir gibi vesaire vesaire diye geçer. Yani buradan da cinlerin yaşadığı, bu tür varlıkların yaşadığı boyutu da anlamış oldunuz. Bu boyutun varlıkları bizden çok daha hızlı hareket edebildiği için benim tahminim bu yönde. Bu ayet onlara da hitap ediyor. Biliyorsunuz Müslüman cinler ve gayrimüslim cinlerden vardır. Biliyorsunuz ki birçok istihbarat, Mossad gibi, Rus istihbaratı gibi ve bizim istihbaratlarımız gibi istihbaratlar bu metafizik alemdeki varlıklarla işbirliği yaparlar. Bu bilinir. Bu konuda bundan neden bahsettim? Bakın işbirliği yaparlar diyorum. İşte o yüzden benim tahminim cinlere ve insanlara bu yüzden hitap ediyor. Yani gayrimüslim cinlere, bize zarar vermek niyetinde olan, bizi istemeyen varlıklara hitap ediyor diye düşünüyorum ben burada. Yani göklerin ve yerlerin sınırlarını aşıp geçebiliyorsanız haydi geçin diyor. Bakın göklerin sınırları yani bir üst boyutun 4., 5., 6., 7. ve 8. zaman
zaman boyutunu aşıp geçebiliyorsanız geçin diyor. Peki 7. boyuta bir gelelim, şu ışık boyutuna. Işık saniyede kaç kilometre hızla ilerler? 300.000 kilometre, kabaca 300.000 kilometre hızla ilerler. Ya kardeşim, siz daha uzay mekiklerinizle dahi 40.000 küsür, 50.000 küsür kilometre hızları geçemiyorsunuz. Diyelim ki füzyon teknolojisini elde ettiniz. 100.000 kilometreye çıkın. Yine de ışığın 1/3 hızını geçemiyorsunuz. Diyelim ki, yani teknik olarak bu mümkün değil. Diyelim ki 300.000 kilometre hıza yaklaştınız. Diyelim ki 250.000 kilometre hızlarda hareket etmeye başladınız. O hızlarda hangi aracın içerisinde olursanız olun, bu teknik bir bilgidir. Bunu termodinami yasasını bilen herkes bilir. Siz bu hızlara, bu frekanslara, bu titreşime çıktığınız zaman titreşiminiz artacaktır ve siz de artık bir foton haline gelmeye başlayacaksınızdır. Yani ışığa karışırsınız. Bunu engellemek mümkün değil. Bunu engellemek çok zordur. Yani bu teknolojiye ulaşmak mümkün olsa dahi ışık olmaktan kurtulamazsınız. Bu boyutların yasası buna izin vermez. Termodinami yasasını bilen bunu çok iyi bilecektir. Gelelim yerlerin sınırına. Bakın, neden Somuncu Baba'dan bahsettim ben? Neden evliyalardan bahsettim? Yerlerin sınırı şudur. Yani 3. boyutun sınırı şudur. Siz buradan dediğim gibi ışığı mümkün değil kıramazsınız. Işığı geçemezsiniz. Yani zamansızlık kısmına, Araf'a, işte o sınır dediği 7. kat gök diye oraya yazdığım o sınır Araf sınırıdır. Araf sınırını geçemezler. Araf sınırı geçemezsiniz. Yeryüzü varlıkları olarak. Yeryüzünün kendine has sınırları vardır. Çekim yasası vardır. Bu sınırları aşıp da hiçbir şey yapamazsınız. Tayyi mekandır, tayyi mekan. Ancak diyor tarafımızdan güç verilmiş olan, yani izin verilmiş olanlar bunu yapabilir diyor. Ve bunu yapmanın da bir sebebi vardır. Bu sebep de insanın içindeki iyilikten ötürüdür. İçinde hayır varsa bunu Allah sana kullanmana izin verir. İşte o mübareklerin insanlığa olan sevgisi, merhameti, muhabbeti ötürü işte o kapıda sırf o kadar ince bir naif bir düşünce var ki orada, o insanlara kıyamadığı için, insanların ona olan muhabbetinden ötürü her kapıda bulunmayı içinde arzu etmiş ki demek ki Allah da ona bunu müsaade etmiş. İnsanlara sırf olan muhabbetinden, sevgisinden ötürü Rabbinden bunu istemiş demek ki Somuncu Baba. Ki bu örnekler çoktur. Tayyi mekan. Bakın, tayyi mekan başkadır. Işınlanmak başkadır. Siz A noktasından B noktasına diyelim ki 10 milyar ışık yılı bir mesafeye gideceksiniz. Başka bir kümeye gideceksiniz ya da çok uzak bir galaksiye gideceksiniz diyelim. Bu teknolojiyi de buldunuz diyelim, ışınlanmayı. Siz A noktasından B noktasına gidersiniz ama bakın burada çok önemli bir bilgi var. Hem A noktasında hem de B noktasında olamazsınız. İşte buna izin verilmiyor. Bunu söylüyor. Tayyi mekan yapamazsınız. Bu örneklerden birisi tayyi mekan yapma niyeti. Belki tayyi mekan yapma niyetleri yoktur, evet, ama ışınlanmaya dahi müsaade etmiyor Allah. Niyetiniz kötü olursa buna müsaade etmem diyor. İşte Allah'a asi olanlara bu şekilde hitap ediyor Allah. Ve bize de oku diyor ki, okuyun ikra, yaratan Rabbinizin adıyla okuyun diyor ki, beni tanıyın diyor. Allah bizi niye yarattı? Ben diyor bilinmeyen bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Ben bir güçtüm diyor. Madde bende mevcuttu diyor. Bu vardı, ben gücümü biliyordum diyor. Kendine muhabbet aradı. Her şeyin özü, bakın, yüksek şuur, cenneti alanın bulunduğu yer, orada bulunacaklar. Allah'ı her gün görecekler değil mi? Allah kendine muhatap aradı, kendine sevgili aradı. İşte bu yüzden yarattı insanlığı, Ademoğlunu. Melekler sordu ya, Ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek ırkı neden yaratıyorsun dedi. Allah dedi ya, siz bilmezsiniz ben bilirim diye. Allah kendine muhatap aradı, muhatap. Sevgi aradı, muhabbet aradı. Bizim yaratılma sebebimiz bu. Bu şuura yükselebilin diye bu yeryüzüne gönderildiniz. Birbirinize düşman olarak inin dedi şeytanla Adem'e, yeryüzüne. Bakın, birbirinize düşman olarak inin dedi. Oraya da giriş yapayım hadi. Buraya kadar dinleyenler bundan sonra da dinler. Şeytan Allah'tan ne istedi cennetten kovulurken? Ya Rabbi, 3 şey istiyorum senden dedi. Bana mahşere kadar mühlet ver. Ben onların altlarından, üstlerinden, sağlarından, sollarından
gireceğim. Onları yoldan çıkaracağım dedi. Allah da ne dedi? Salih kullarım müstesna dedi. Değil mi? Mahşere kadar izni aldı mı? Aldı. Ondan sonra ikinci olarak ne istedi Allah'tan? Ya Rabbi dedi, ben onları göreyim de onlar beni göremesinler dedi. Ben size daha yeni cinler hakkında ne anlattım kardeşim? Bakın, 4. boyut varlığıdır şeytan. 4. boyutu biz biliriz, hissederiz varlığını metafizik olarak, fakat 3. boyutu varlıkları olarak biz o ışımaları, o frekansı duyamayız, göremeyiz çıplak gözümüzle. İşte bundan dolayı onlar bizi görüyor, biz onları göremiyoruz. Cennette de durum tam tersine dönecek tabii. 3. olarak ne istedi? Ya Rabbi dedi, ben onların damarlarında dolaşabileyim dedi. Nasıl oluyor damarlarında dolaşabilmek? Bakın ne dedik? Hepsi birbiriyle uyumlu değil mi? Görüyorsunuz. Dumansız ateşten yaratılan bir varlık. Ne demiştik? Elektrik demiştik. Bir tür frekanstır onlar. Yani nöronlarımıza, sinir sistemimize etki edebiliyorlar. Şeytanın olayı nedir? Sizi direkt olarak yönlendiremez değil mi? Size direkt olarak bir zarar veremez. Ancak vesvese verebilir. İşte o vesvese de damarlarımızda dolanabilmesi iznini aldığı için, yani zihnimizi manipüle edebilecek frekansları bize yollayabilme iznini aldığı için bizimle iletişime geçebiliyor. Yani bize vesvese verebilme kabiliyetini, iznini aldığı için nöronlarımıza, sinir sistemimize, düşüncelerimize etki edebiliyor. İşte dünyada yaşanan olayları anlayabilmeniz için bunları bir kere anlayabilmeniz lazım. Dünyada neden bu kadar zulüm var? Bu zulmün sebebi kim? Hangi tür insanlar? Bu tür insanların düşünceleri neden böyle? Bunları anlayabilmek için bu bilgileri bir kere bilmek gerekiyordu. İşte başta şizofren dediğim bu düşünceye sahip kitlenin aklına şeytan bu şekilde girer ve onlara ışık diye gösterdiği bilgiler, yani onlar kendini yükseldim sanar, ben oldum sanar, ben doğruyum sanar. Bilgiler vardır, şeytan alimdir, şeytan bilgedir, herkes bilir. Onlar kendilerini biliyorum sanıyor, kendilerini doğru sanıyor. Hatta şu anda bununla alakalı en sonunda ayet koyacağım, onu da dinleyin. Doğru sandıkları aslında yanlış. İnsanlığa zulmediyorlar fakat bu zulmü bile doğru sanıyorlar. Kaostan çıkar diyor, kaostan. Kabalistik öğreti kaostan düzen çıkar diyor. Ya kardeşim, aklın yolu bir. Kaostan nasıl düzen çıkabilir? Sen insana zulmettikten sonra, senin abilerin, büyüklerin bunları yaptıktan sonra kaostan nasıl bir düzen bekleyebilirsin ki? Bu zulümden sonra. Neyse, konuyu çok dağıttık. Bu konuya da başka videolarda zaten değineceğim. Bu Ra'nın Gözü serisine değinilecek bir konudur. Sonra bundan bahsedeceğim zaten detaylıca. Bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videolarda yorumlar kısmına sorularınızı yazın ki aklınıza takılan şeylere ben de cevap verebileyim diğer videolarda. Bu kadar anlatım yaptıktan sonra diğer videolarda bilimsel ve mana alemlerindeki bilgilerle detaylıca değinmeyi planlıyorum. Yani çok daha detaylıca, mikro bir şekilde anlatım yapacağım. Mesela 4. boyuttan çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim. 5. boyuttan çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Siz 5. boyuta girdiğinizi nasıl anlarsınız? 5'ten geçtiğinizi, 6'ya ilerlediğinizi nasıl anlarsınız? Bunlardan bahsedeceğim. 8. boyut bilincine nasıl erişebileceğinizi size öğreteceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman onlar hayır biz ancak düzeltiyoruz derler. Dikkat edin. Onlar bozgunculuk yapanlardır ama bunun bilincinde değillerdir.